Herkese selamlar efendim. Şalgam suyu soruları ve cevapları videosu birincisini hazırlamıştım. Yoğun ilgi gördü. Bugün bunun üzerine daha detaylı ve faydalı olacağına inandığım bu ikinci videoyu çekmeye karar verdim. Eminim bu videoda sizin için çok faydalı olacaktır. Bu videoda şalgamla ilgili en çok aranan ve en çok sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca bu videoda farklı bir şey daha yaptım. Videolara istediğiniz cevabı buluncaya kadar sürekli 10 saniye 10 saniye atlamalar olmasındansa videonun altına açıklamalar kısmına aradığınız soruyu cevapladığım süre aralığını belirledim. Sizler de o süre aralığına hızlıca gelerek hızlı bir şekilde istediğiniz cevaba ulaşabileceksiniz. Karınca kararınca kendi tecrübelerim ve çeşitli kaynaklardan öğrendiğim ve doğru olduğuna inandığım bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Bu arada sizden küçük bir şey istiyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa küçük bir dokunuşla abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Herkesin zamanı çok değerli biliyorum. O yüzden hemen sorulara geçelim istiyorum. Dilerseniz en çok sorulan sorulardan başlayalım. 1. Şalgam havucu mu, şalgam turubu mu? Nedir bu? Kullanılan ana malzeme. Şalgam suyu orijinalinde Ereğli'nde yetiştirilen siyah havuç ile yapılmaktadır. Fabrikasyon üretimlerde de sadece siyah havuçtan ve fermente olması için bulgur kullanılmaktadır. Ancak bizler turşucu bir milletiz. Turşudan gelen geleneğimiz ile şalgamı turşu malzemeleri ile daha da zenginleştiriyoruz. Ancak o zaman has orijinal şalgam olmuyor. Sarımsak ve limon ile zenginleştirilmiş haline şalgam turşusu suyu da diyebiliriz. Dikkat ederseniz benim de videolarımda daha çok zenginleştirilmiş versiyonlar vardır. Tabi bu da benim tarzım. Şalgamı keskin tadı ve zengin içeriği olmasını beğenmeyen en sade şekliyle, yani sadece siyah havuç ve içine bir tutam bulgur ile şalgam suyunu kolayca fermente edebilirler. Şalgam turbu diye bir şeyden bahsediyorlar. Peki o nedir? Şalgam turbu diye bir şey yok aslında. Dediğim gibi zenginleştirmek için kullanılan içi kırmızı olan turplardan koyabilirsiniz. Turupgiller familyasından olduğundan siyah havuç ile aynı şifa grubundan sayılırlar. Burada dikkat etmeniz gereken koyu renklileri tercih etmek. Yani siyah ve kırmızı olanlar. Atalarımızdan kalan bir cümle vardır. Turp gibiyim. Aslında burada bilinçaltına atılan bir şey var. Turp yersen sağlam olursun. Şalgam suyu mu yoksa sirkeli suyu mu içmeliyim? Hangisi daha faydalıdır? Bunların ikisini kıyaslamak pek doğru olmayabilir. Şalgam suyu içenleriniz vardır. Sirke ile kıyaslandığında daha içilebilir, daha az ekşi, hatta hiç ekşiliği olmayan bir içecek diyebiliriz. Şalgam 10 günde, sirke 2 ayda fermente edilmektedir. Sirke daha asidik, daha uzun süre fermente edilmiş bir yapıya sahiptir. O yüzden sirkenin probiyotik ve asidik özelliği şalgama göre daha yüksektir. Su ile karıştırıldığında sirkede içilebilir hale getirilebilir, ancak yine de itiraf etmeliyiz ki şalgam gibi kolay içemeyeceksiniz. Şalgam suyu içimi kolay olması sebebiyle sofralarımızda ve kültürümüzde giderek yayılan faydalı fermente içecek halini almıştır. Şalgam suyuna sarımsak konur mu? Ne kadar koymalıyım? Fabrikasyon yapımlarda ve gerçek Adana usulü yapımda ben sarımsak konulduğuna pek rastlamadım. Koyanlar da var ama daha çok koymuyorlar. Ancak sarımsak biliyorsunuz ki yüksek antioksidan ve antibiyotik etkisine sahip bir besin kaynağımız. Zenginleştirmek açısından turşulara koyduğumuz gibi şalgam suyuna da koyabiliriz. Ancak daha önce de söylediğim gibi has şalgam suyundan farklı bir şey yapmış olacaksınız. Şalgam suyuna ne kadar tuz konulmalıdır? 1 kilo şalgam suyuna 1 tatlı kaşığı tavsiyemdir. Daha yüksek oranda tuzlu sevenleriniz varsa kilo başına 2-3 tatlı kaşığına kadar çıkartabilir. Eğer tansiyon hastasıysanız, hamileyseniz sulandırarak içmenizde de fayda var. Şalgam suyunun sindirim, dolaşım ve sinir sistemine faydalarından dolayı uzun vadede hamileler, şeker ve tansiyon hastaları için de güçlü bir şifa olacaktır. Şalgam suyunu bulgurla mı, sirkeyle mi yapıp mayalarız? Şalgam suyunu mayalamada 5 yöntem kullanabilirsiniz. Bunlar bulgur, nohut, sirke, şalgamın kendisi ve kuru maya. Mayalama sonrasında başlayan fermente işlemiyle birlikte faydalı bakteriler oluşmaya başlamaktadır. Faydalı bakteriler ile birlikte asetik asit oluşmaktadır. Şalgamın fermente süresi 10 gün gibi kısa tutulduğu için asidik özelliği ve ekşiliği çok azdır. Ancak bu mayalarda hangisini kullanırsanız kullanın 10 gün içinde şalgamınız içilebilir bir kıvama erecektir. Şalgam suyuna limon veya limon tuzu koymalı mıyım? İdeal ve genel geçer bilinen tariflerde bir şalgamda bunlar kullanılmaz. Ancak şifa için daha sağlıklı bir içecek istiyorsanız asidik ve ekşilik vermesi için koyabilirsiniz. Tuzluluk, asitlik kişisel tercihlerle değiştirilebilir. Küçük ilavelerle farklı zenginlikler oluşturmak sizin elinizde. Şalgam suyuna acı biber koyulur mu?
koymasak da olur mu? Hangi biberden koymalıyız? Acılı veya acısız şalgam tamamen sizin isteğinize bağlı. Şalgamın acılı ve acısız seçenekleri müşterilere sunulmaktadır. Kurutulmuş süs biberi en yaygın kullanılan türdür. Ancak evde pul biberi varsa pul biber de koyabilirsiniz. Kaç tane koymalıyım sorusunu ise biberinizin acılık oranını belirleyecek. Şalgam suyunun en çok faydalı olduğu sağlık alanları nelerdir? Şalgam suyu içindeki antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde başta sindirim sistemi olmak üzere kalp damar sağlığımız ve sinir sisteminde de iyileştirici etkiye sahiptir. Bu konu oldukça geniş bir konu. Şalgam suyu faydalarını detaylı anlatacağım video hazırlayacağım. Oradan da bu konuda daha geniş bilgiler alabilirsiniz. Şalgam suyu kaç günde fermente edilir? Genel geçer tariflerde şalgam suyu fermentasyon bekleme süresi 10 gündür. 10 gün üzerinde geçen her gün için asitlik ve ekşilik derecesi artacaktır. Sirkede asitlik ve ekşilik derecesinin yüksekliği sirkenin kalitesini belirler. Ancak şalgamın içim ferahlığı ve genel içim konforu kıvamı açısından 10 günlük süreçte tamamlanır. Benim videolarımda 3-4 haftalık fermente süreci tariflerimi göreceksiniz. Midenizin ve bünyenizin kuvvetli olmasına göre fermentasyon süreleri uzatılabilir. Uzatılan süreç faydalı bakterilerin ve asitliğin artması demektir. Dolayısıyla daha kaliteli ve sağlıklı bir içecek hazırlamak isteyenler için güzel alternatif tariflerim olan videolarıma göz atmanızda fayda var. Şalgam suyu kurmak ve saklamak için illa cam kaplar mı kullanılmalı? Yoksa plastik kaplar da kullanılabilir mi? Fermentasyon işlemi cam kaplarda da, plastik kaplarda da gerçekleşmektedir. Ancak hijyen, sağlık ve özellikle de uzun süre saklamak söz konusuysa cam kaplar kullanmak tercih edilmelidir. Şalgam suyu süzüldükten sonra hangi ortamda saklanır? Saklamak için buzdolabı en ideal ortamdır. Ancak eğer saklamak için buzdolabı hacminiz yetersiz ise kapağı düzgün olmak şartıyla konserve kavanozunda kapağını sıkıca kapatıp karanlık ve soğuk ortamda, yani 20 derece altında sıcaklarda saklayabilirsiniz. Karanlık ortam diyorum çünkü fermentasyonu en yavaş olduğu ortamlar karanlık ortamlardır arkadaşlar. Fermentasyon işlemi için ısı, ışık, hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Fermentasyon için gerekli ideal sıcaklık nedir? Şalgam suyu yapmak için ideal bir fermentasyon oda sıcaklığında gerçekleşmektedir. Bunun için 20-35 derece santigrat arası tavsiye edilmektedir. Süzüldükten sonra saklama aşamasında sıcak ortamda kalması şalgamınızın fermentasyonunu devam ettireceği için durdukça ekşileşecek ve ekşi bir şalgam size bozulmuş hissi verecektir. Ağız tadınızca içemeyeceksiniz. O yüzden tekrar söylüyorum, serin diyebileceğimiz karanlık mekanlarda saklanması tavsiye edilir. Sizlere soru cevap şeklinde şalgam ile ilgili tecrübelerim ve araştırmalarım nispetinde detaylı bilgiler aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuş. 2010 yılından beri fermente ürünler üzerinde çeşitli çalışmalarım var. Bu bilgilerimi insanlarla paylaşmak için 2020'den beri YouTube videoları da yapmaya başladım. Kanalımı desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, bol fermenteli günler diliyorum. Hoşça kalın.